Selam, ben Barış. 20.000 yıllık buzuldan merhabalar. Yeni kamp videomuza hoş geldiniz. Macera başlasın. Van Denizi'nden bildiriyorum. Çatlama sesi. Şurası düştü. Bakın. Buradayken şurası düştü. Bak nasıl dağılıyor. Ha, onun sesini duyuyormuşuz. Ha, yaracaksın şöyle. Ah. Ana, kabak çıktı. Videonun burada açılıyor olması çok komik değil mi? Bütün hazırlıklar tamam. Günaydın. Saat 03:40. Yolculuğumuz başlıyor. Nefes alamadığım için burnuma şey taktım. Erken saatlerde yapacağım yolculuklarda genelde böyle oluyor. Şimdi gidip yavaş yavaş ekibi toplayacağım ve yola başlayacağız. Yanlış cam açtım ya. Günaydın Zeki Baba. Günaydın. Evet, moladayız şu an. Erzincan'dayız. Ergan Dağı'nın eteklerinde bir dinlenme tesisindeyiz. Kahvaltı. Şatobüryan mı? Nasıl dersen buna göre şey yapacağız. Çok taze değil ve 300 lira bir kahvaltı da var. Bence çok pahalı. Ya bir şey yemek değil. Şimdi ürünler taze değil abi. Hiçbir şey taze değil. Şimdi o şey salamların rengi geçmiş artık. Ben de şaşırdım. Saklasını ne diyeyim? Vay. Ben su böreği söyledim. Tamam, buyurun. Buyurun. Çay var değil mi? Geliyor. Ben söylemiştim çayı. Okey, masa menü var. Okey yani. Çayımızı, mayımızı. Şimdi mola verdik. Neredeyiz biliyor musunuz? Hemen söyleyeceğim hazırsanız. Bulunduğumuz yer nereymiş ya? Kızılçubuk Küme Evleriymiş. Bura nereye bağlıymış? Viranşehir'e. Su var ya buz gibi. Oh. Ne buldun? Elma mı? Ver bir tane yiyelim hayrımıza. Hayırlarına pardon. Bunların hayrına oluyor. Sahibinin hayrına. Maya hoş değil, bu bildiğin ekşi. Oğlum çok ekşi. Au. Selamünaleyküm. Biz bulup alabiliyoruz mu? Ama burada kavun var abi. Tarladan koparmaya geldik. Kral bunlar kavun. Biz karpuz almayacağız mı? Bir tane de kavun alacağız. Tamam. Şunu göster. Bence onlar şunlar mı bize? Şu ikisi mi?
Kral bu yumuşak değil canım diyeyim sen bize. Ay bu onu da yere sert oran. Hep sert. Şu iyi gibi. Aa bunu al bunu. Abi bir Süleyman'a gösterin. Hah. Vay. Adam direkt çuvalladı götürüyor. Aslında meşhur. Seçek abi boş ver. Sen o pazarlığımızı yapsın. Aha şu ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aha şu iyi şu. Ses iyi geliyor değil mi? Onu alalım kral. He ne diyeceksin başka ne diyeceksin? Hakkınızı helal et olur mu? Aldık. Hadi gidelim. Aynı işte. Şimdi neredeyiz? Tatvan'a geldik. Yemek yiyeceğiz. Buradan birinci kamp alanımıza geçeceğiz ama çok acıktık. Çok şey yapmışlar ya. Ama güzel yer bulduk ha, otopark. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Evet, geldik. Şimdi kimseyi çekmemek için elimden geleni yapıyorum. O zaman aynen benimki de öyle olsun. Yarım Adana, yarım ciğer. Vay arkadaş, ben de lavabo arıyorum ya. Girdiğimiz restoranda lavabo yokmuş. Şimdi lavabo için pasaja girdim. Pasajda ilerliyorum. Şimdi bana şey soruyorsunuz ya, şuna bak sanat filmi gibi. Doğada tek başına kampta falan korkmuyor musun? İnan ki buralar daha korkutucu. Her şey olabilir. Bütün hastalıklar kapılabilir. Oo. Salata herkese. Herkese geldi. Vay 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 vay. Acı biber ezmesi salçası gibi bir şey var. Şey içeceğe bakın. Ciğer lokum gibi. Şuna bak. Vay yavrum vay. Davud abi. Evet. Davud abim buldu burayı. Tabii ki. Efsane ama. Evet. Davud abi teşekkür ederim. Şimdi var ya biraz Adana alıyoruz. Biraz sos. Vay 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 vay. Sevdanın son vuruşundayım. Hazır mıyız? Şimdi ne ödedik? Bir ayran, bir şalgam, bir kola, 3 su. Ondan sonracığıma 4 tane de Adana. 1840 TL ödedik efendim. Burası Çınar Kebap'mış. İşletme hakkında genel bilgiler vereyim ben size. Bu reklam olmasın. Lezzet 10 numara. 10 üstünden 10. Çalışan suratı biraz düşük. Çalışanların yüzü biraz askı. İşletmede lavabo yok. Yemekten sonra çay vermiyorlar. Ama lezzet 10 numara. Şurada çay içelim. Şimdi yarın sabah kahvaltısı için alışverişe gidiyoruz. Yaya geçin. Tüm reklamların arasından sıyrıldık alışverişten. Şimdi bazı şeyleri alamadık. Başka yere bakacağız. Tatvan'ın şu an çılgın saçlı tek YouTuber olarak çok mutluyum. Evet geldik abi. Hoş geldiniz. Hoş sefa bulduk. getirdiniz. Nereye Yavaş. geçelim? Şimdi karşı meşhur Akdamar Adası. Şura değil mi? Evet. Barış abicim burada dursun araba. Bir bakalım ona göre arabayı bulunacağınız yere çek. Biz iletişimimiz güçlü. Tesis 10 dönüm. Vay vay. Tapulu arazi. Kiramız miramız yok. Aynen öyle abi. En güzel noktası. Bence bize uygun ya abi ya kurulalım işte. O bir.
çadırda isterseniz. Şimdi bazıları yanında. Lavabo, 2 yatak, 2 Burada oda. 2 burada. Tamam. Yani bir bakın. Yani Mekan güzel. Tam şeye de yakın. Bakın suya da yakın. Ona ya göre. hiç fiyat önemli değil. Çadır fiyatına burada kal. Anladın? Evet, şimdi konteynerda bize özel kişi başı 500 lira dediler. Niye bize özel ondan bilmiyorum da neyse. Biraz esnaflık da olabilir. Van Denizi'nden bildiriyorum. Su yağlı gibiydi ama şu an buz gibi. O kadar soğuk ki. Dedik şurada. Baktıktan sonra acayip soğuk. 800 kilometre yol yaptık. Oraya buraya girerek. Ve arkamda gördüğünüz gibi gün batımında Van Denizi'ne girdik. Hafif yağlı bir suyu vardı. Su ılık, hatta sıcak ama dışarısı buz gibi. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Mükemmeldi. Van Denizi'nden bildiriyorum. Ben Barış. Kendinize çok iyi bakın. Çadır kuracağız. Şimdi arabayı başka yere çekiyorum çünkü bir şeyler oldu. Çadırı başka yere kuracağız. Yine aynı kamp alanındayız. Biraz daha ilerleye gideceğiz. Bir taşıyalım, şu hava kararmadan anlatacağım her şeyi. Bazı kader anları asla değişmiyor. Ne yaparsan yap. Hangi planın içinde olursan ol. Çadırı bir şekilde getirip aynı yerde aynı şekilde kuracağım. Şimdi hemen hızlı bir çadır kurmam gerekiyor. Yeni yerimize taşındık. Durun onu göstereyim size. Yeni mekanımız burası oldu efendim. Şurası, elimi göremiyorsunuz. Gün batımına karşı, şurası da Akdamar Adası. Aslında manzaramız çok güzel. Tabii orada güzeldi, burada güzel. Hiç problemimiz yok. Çadırı hemen yerleştireceğim şuraya. Hemen şuraya yerleştireceğim ve gün batımına yapmış olacağız. Şurada hilalimiz var. Şurada küçük bir yıldızımız çıktı. Minicik bir bulutumuz var. Şahane bir manzara. Yok ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Karpuz da yenir ha. Ya buradaki imar planımız çok kötü oldu. Şimdi kazıkları çakmak çok zor. Ben tam kazıkları çakıyordum ki beyefendi geldi, girişimin önüne imar açtı. Şurada bir aileyle tanıştım. 18 yaşından küçük oldukları için videolarını çekemedim. Çok güzel bir gün batımı videosu fotoğrafı çekmişler. Onu aldım. Onu da Instagram'dan muhtemelen hikaye olarak atmışımdır. Oradan görebilirsiniz. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her an nerede ne yaptığımızı anlık olarak oradan paylaşıyoruz. İyi ilerliyorum, iyi ilerliyorum. Her şeye rağmen çok iyi ilerliyorum. Ya orası ne güzel yerdi. İşte bir problem. Neyse konuşacağız bunu. Şunu bir kuralım, bir kursam. Hemen anlatacağım size her şeyi. Çok sinek var. Şimdi burayla ilgili planım şu. Aşırı sıcak olacağından dolayı şöyle yapacağım. Şişmemat patlamasın diye. Birazcık diken var çünkü. Şu havluyu koyuyorum. Üstüne şişmematımı sereceğim. Şimdi al abi. Bir de yok, karnımı doyuracaksın sen galiba. Sen bize çok masraflı olacaksın gibi ya. Şekerim var dedi ya o. Orada şey yapıyor.
Yok şekerim var dedi ya, yer o şimdi. Durduramazsın. Reis seçtiğimiz karp. Bak sese bak. Dur. Dur bekle bir dakika dur. Dur. Kıpraşma. Dur. Aç. Kes. Ha yaracaksın şöyle. Ah. Ana kabak çıktı. Tarla karpuzu kaba. Abi sen bizi malamat ettin abi. Şuna bak şuna, tarla karpuzu. Sana da yapacağım. Dur bir tane tadına bakak ya. Ha. Nasıl? Abi yedim ya. Şuradan bir tane alayım dur abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yenmez. Tadı normal ha. Renginin böyle olduğuna bakma. Tadı Allah Allah. He? Tatlı, şeker gibi. Hey, ben de anlamadım, şeker gibi. Abi zaten Barış iyisini seçer abi. Güzel olur. Ekmeği ver sana da. Yemezsen yine Barış, ver ya. 5 dakika sonra Şunlar bu ceviz karpuz gözüküyor şeker şey gibi değil. olur. Saygı kardeş. Ver bak abi. Ha? 5 dakika sonra bu şeker gibi olur. Hayır, garip bir şekilde ben de ilk defa bu arada tarladan bir karpuz alıp yiyorum. Sesinin bu kadar iyi olması, görüntüsünün bu kadar iyi olması dıştan, içinin renginin bu kadar berbat olması ama tadının bu kadar şekerli olması. Barış seçti. Çok- Ha benim seçmemle alakalı değil, çok garip. Bunu ben sana bir şey söyleyeyim, marketten al. Evet. Asla böyle olmaz. Demek ki hiçbir şey gözüktüğü gibi değil Barış. Aynen. Evet, şimdi Peki niye abi. buraya taşındık onu söyleyeceğim. Bir hırt yüzünden. Şimdi asla böyle bir şey söylemem biliyorsunuz ama söylemek zorundayım. Konu şöyle başladı arkadaşlar. Biz geldik, gün batmadan hızlı bir şekilde Van Denizi'ne girmek istedik. Tabii doğal olarak herkes soyunmuş giriyor yani. Biz de hemen arabanın orada üstümüzü çıkardık. Zaten altımızda şort vardı, gireceğiz. Ulan adam biri geldi, ya ailelerin yanında böyle yapmanız normal mi falan filan işte. Bizim arkamızdaydı. Ne oluyor falan dedik. O ara kendi kayboldu. Biz de önemsemedik. Girdik denize. Gitmiş bizi şikayet etmiş. Kamping sahibine. Siz dedi orada aileler var. Sizi buraya alabilir miyiz? Kampınızı buraya kurar mısınız? Bizde sıkıntı yok. Biz uyumlu insanlarız zaten. Konup göçeceğiz. Yarın yokuz. Ama hırt dememdeki sebep şu sevgili arkadaşlar. Kendisi yarı çıplak başkalarının yanında, başka ailelerin yanında girmiş, ıslak dolaşıyor. Ama biz soyununca biz ailelerin gözüne batıyor oluyoruz. Yani yanımızda eşimiz ya da herhangi bir sevgilimiz ya da bir partnerimiz yok diye mi böyle bir problem oluyor, ben anlamadım. Yani o yüzden hırt diyorum. Her neyse. Geldik, kazık çakılmayan yere çadırımızı kurduk. Ha burada ne değişti biliyor musunuz? Aslında hiçbir şey değişmedi. Tam 1 sene 1 ay önce gelip çadır kurduğum yere 1 sene 1 ay sonra gelip aynı yere çadır kurdum. Hiçbir şey değişmedi. Tam bu masanın birazcık yanına kurmuştum. Tam masanın birazcık yanına yine kurdum. Sabah uyandığında Akdamar Adası. Görüşürüz efendim. Zeki abinin işte. Van Denizi'nden bildiriyorum, su yağlı gibiydi. Abi gülme, yağlı gibi değil miydi Yağlı abi? gibiydi. Abi yağlı gibi değil miydi? Böyle siyah da bir şey vardı abi. Hayır böyle yağlı gibi değil mi? Vücudun kayman Sodalı mı? gibiydi. O zaten... İyi geceler beyefendi. Ben yatıyorum artık. Tamam abi, görüşürüz. Herkese iyi geceler. Tatlı rüyalar. Görüşürüz. Günaydın Ahmet abi. Ne yapıyorsun abi? Sabahleyin saat 4'te kaldırayım. Namaza kalktım. Senin kaldırınca hatta kıyamadım sana hadi. Günaydın. Ne sıcak ne soğuk, anlamsız bir geceydi ya, böyle yarım soğuk, yarım sıcak gibiydi. Anlamadım. Keşke uyku tulumunu çıkarsaydım dedim bir ara. Sonra sıcak oldu. Şunu da gösteriyor. Havayı çekiyordun ya.
de bir geleceğim. Ben kendimi bozuklayacağım. Efsane lezzetli karpuzumuzu da dilimleyelim. Al abi, al abi. Gören de diyecek ki bunlar karnını zeytinden mi doyuruyor? Yarım kilo zeytin dökmüş. Bu kimin? Çekelim bak ne kadar kırmızı ya. Vay yavrum bak. Sabaha kadar biraz kızarmış mı? Ne yapmış? Ya. Utanmış herhalde. Tarla karpuzu. Biz ne yaptık? Kilometrelerce hızda giderken yolda durdurdu. Neyse. Artık aşırı güneşe maruz kalacağız. Şimdi gece gösteremedim, bari gündüz göstereyim yuvamı. Neler yaptığımı. Tabii aşırı sıcak ve ıssız bir yerde olsaydık mesela üst tenteyi kurmadan bu şekilde yıldızları izleyerek yapabilirdik. Ne yaptık? Şişme yastık. Bir de şu battaniye. Böyle yattık. Biraz önce çadırın içini gösterirken içinde çekiç kalmış. Yırttık. Şişme matı yırttık. Hadi buyur. Kadersiz olay geliyor ki yani duruma alışkınız. Hemen yama bant falan hep yanımızda olduğu için. Şimdi tamir edeceğim hemen orasını. Bakalım akşama da çalışıp çalışmadığını görürüz. İyi bir şekilde kurtardık. Vay. Elinize kolunuza sağlık. Şuna bak. Afiyet olsun efendim. Zeki abi rahatsız etmeyeyim diye buraya gelmedim. Ama bir canım karpuz çekti abi. Çünkü can çekilmeyecek gibi karpuz değil. Şuna baksana. İlla ağzıma şey yapmam lazım. Her şey bir anda kurgudan çıkıyor. Artık kurgulanmış görüntüler yok. Doğal bak, çatal bile getirmemiş. Akşam pervaneleri kapattılar. Ondan sonra bir ısındı bir ısındı. Çadırımızın altı nemli. Şöyle ters çevirdim kurusun diye. Güneşte biraz kurusun o ara. Arabanın arkasını yerleştirelim. Bazı teknik problemler her zaman oluyor. Şimdi şu şeyin içine girecek. Elektroniğin içine. Bunda neyimiz var? Tişört, tamam. Bundan bir tişört alacağız. Hazırız, nasıl? Beğendiniz mi? Şu an gayet iyi değil mi? İnşallah tam oldu. Olmuş. Şimdi efendim geldik, neredeyiz? Alışveriş yapacağız. Şu an Yüksekova'dayız. Bir markete giriyoruz bakalım, hiç bilmedim. İlkinden mutlu olmadık. İkincisine geldik markette. Ekip de dağıldı. Şuna bak şuna. Kaç metre alışveriş yaptık. Bu daha şey yani. İçerideki kasiyer bana ne diyor biliyor musunuz? Daha bime geçecekler ha. Ne bulduysanız almışsınız diyor. Elinize geçen her şeyi almışsınız diyor. Çok haklı. Vallahi öyle oldu. Hadi. Şuna bak ya. Bakın. Evet, kart olacak. Yine ben ödeyeceğim. Yine kart olacak. Sağ olun. Buyurun. Buyurun beyefendi. Ay ses. Aldık gidiyoruz. Hadi gidelim. Abi 4 kişiyiz. Ciğer yapacağız da ciğer alacağız. Bize bir yardımcı olursan çok seviniriz. Seni ta nerelerden araya geldik buraya.
Abi ciğeri sade bir tartabilir misin? Ne kadar geliyor ona göre sade ciğeri. Heh. Yok. Sade bir ciğerin Abi 100 gramdır. Yani kaç? Başta yaklaşık 150 gram ciğer yersiniz. 150 gram. Normalde yürek de yeniliyor şişte. Bir de kuyruk yağı girecek, o bize yeter ya, aynen. Tamam abi, tamam. Kişi başı 150 gram ciğer düşecek. 150 gram da toplamda kuyruk yağı aldık. Toplamda da 650 lira ödeme yaptık. Yani 4 kişi için bir ciğer şiş yapmak 650 liraya bence çok ekonomik yani. Çok uygun ya buralarda fiyat, garip şekilde. Tekrardan selamünaleyküm. Kimliği size mi veriyoruz? Komutanım. Sizi çekmiyorum, kendimi çekiyorum sadece. Kamera bana dönük, asla fark bilincindeyim o durumun. Şu an Cilosat Buzul Göllerinin girişindeyiz. Burada bilgilendirmemiz olacak ve arabamızı buraya park ettik. Burada şimdi arkamda kontrol yapılıyor. Orayı çok çekemiyorum. Sat göllerinde kamp yapmak yasak ya da izin verilmiyor deniyor ama şimdi size kısacık bir bilgi vereyim. Sat göllerinde kalmak artık yasakmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Milli park olduğumuz için günübirlik ziyarete açık. Saat 18.00'dan sonra orada kalamıyormuşsunuz. Şöyle bir problem varmış. Sat göllerinde artık kampa kesinlikle ve kesinlikle izin vermiyorlarmış. Günübirlik çıkıp izleyip konaklamadan dönüş, 18'e kadar dönüş yapılıyormuş. Bunun bilgisini aldık. Doğa Koruma Milli Parklar yapıyor bunu. Cennet Cehennem Vadisi'ne dönen yola burada kontrol yapılıyor ve bilgilendirme yapılacak. Ondan sonra çıkacağız. Evet biliyoruz. Stabilize zaten. Evet, arabam 4x4. 15 kilometre abi. Yakınlarınıza haber edin. Bilgisi olsunlar. Telefon çekmeyecek değil. Bir de ne kadar kalırsanız yani vaktini siz bilirsiniz. Ona göre de bilgili olsunlar yani. Anladım. Tamam. Yol genel olarak kötü arkadaşlar. Yani İnsan ne arayarak geliyor, ne buluyor adlı çalışmamızda şöyle bir şey var. Buraya ilk geldiğimizde gerçekten el değmemiş, oldukça sempatik bir yerdi. Doğal ve insanı gerçekten çok hoşuna gidiyordu. Ama şimdi baktığınızda hayır, buz gibidir ha. Yaşısa biz bilemeyiz abi. Şimdi hemen bir çadır yeri bulalım, kuralım. Ondan sonra size buradaki yapılar ve çadırlar hakkında, kamp alanı hakkında bilgi vereceğim. Ne değildir, ne oluyor diye. Lütfen araçla girmeyiniz. Biz de buraya kurarız dedik ama burada gözeler var. Şuradan malzemeler taşımamız gerekiyor sürekli kurmamız için. Kestirme yol bulmaya çalışıyoruz. Oraya kurulacağız. Karar verdik. Dere kenarı. Şimdi çok fazla yol yapıp geldiğimiz için birazcık yorgun gibi görünüyor olabilirim ama buna aldanmayın. Birazdan enerjimi toplayacağım. Her şey şu çadırımı kurup evimin varlığını hissettikten sonra Cennet Cehennem Vadisi ve buzullara geldiniz mi? Ben sizi getirdim efendim. Her şeyi birlikte yaşayacağız. Her anı. Ekip arkadaşlarım, siz ve ben her şeyi birlikte yaşayacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, nereye gittik, ne gördük, ne hissettik hep birlikte olacak. Şimdi şu gördüğünüz derenin karşısındaki yer arkadaşlar tapulu bir yayla. Oldukça kibar bir insan dedi ki biz burada tapumuzun içinde dahil olan yerde kurarsanız ücretli. Bizim çadırları da kullanabilirsiniz, ücretli. Ama dışında bir yer kullanırsanız herhangi bir ücreti yok. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O etrafı kirletmediğiniz sürece dedi. Ama ne yazık ki bu taraf oldukça kirli. Yaklaşık bir 15 kilometre asfalt dışı bir yol var.
ortalama birazcık altı yüksek bir araba rahatlıkla gelebilir ama biraz yüksek olması gerekiyor. Yani ne yazık ki gördüğünüz gibi orada bir şey uçmuş. Şu derenin ve göze burası biliyor musunuz bu arada? Şu dereden ayrı. Bu gözenin içindeki Türk bayrağımız da orada. Bu gözenin içinde içilebilir su var ve çöp dolu. Ne yazık ki. Oysa ki bakın şurada arabaları park ettiğimiz bir alan var. Yolumuz şuradan geliyor. Şöyle şuradan geliyor. Arabaları buraya park ediyoruz. Yani gelmek isterseniz mekan aslında güzel. Hoşumuza gidiyor ama birazcık sanki fazla uğrak noktası olmuş da fazla kirleniyormuş hissiyatı vermeye başladı. Çünkü çöp konteynerleri artmasına rağmen çevredeki çöp artmış arkadaşlar. Evet, minik evimizi kurduk. Şimdi içini düzenleyeceğiz. Şu şekilde. Ama güzel oldu be. He, manzara falan ne dersiniz? İçini de yerleştirdikten sonra çevremizi düzenlemek. Arabayı biraz şuraya çekmeyi falan düşünüyorum. Malzeme taşıyacağız. Buradan indireceğiz. Şuraya kadar taşırız diye düşünüyorum. Şuraya da bir dağcılık kulübü geldi galiba. En az 30 kişi varlar. Şimdi konunun tam olarak ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sabah yanlışlıkla çekiç olduğundan dolayı patlattığım matı şişirmek, tamir ettikten sonra bakalım şişireceğiz. Hiç şişirmedim. Yani herhangi bir inme yok. Bu mat benden çok çekti ve çekmeye de devam edecek gibi geliyor. Hay arkadaş, yarım saattir sizi arıyorum. Bir sürü iş yaptık. Sizi bulamadık. Meğersem çadırın diğer tarafında kalmışsınız. Görün, arabada falan aradım. Nerede ya? Ha, eşyalarımız. Burada ateş yerimiz olacak. Odunumuz yok ama olsun. Şuraya taşındık efendim. Şöyle dizdik. Şimdi kalanları alacağız. Al abi, al tarladan al. Son düzlükte yaşadığım talihsizliğe bakın. Neyse terlik giyelim. Şimdi efendim zaten biliyorsunuz alışverişimizden falan artık yemekler sürpriz değil. Davut abi. Şimdi ne diyeceğim bak. Şurada bir şey çekiyorlar ya belgesel gibi. Bak. Görüntüyü ben çektim. YouTube'da onlardan önce yayınlayacağım. Onlar yayınlarsa telif atacağım. Çünkü görüntü bende olacak. Evet. Şimdi buradaki çılgın dağınıklığı hemen düzenleyeceğiz efendim. Ama nereye düzenleyeceğimizi bulacağız. Yani birazcık güzel bir yer istiyorum. Evet, sanki burası Aladağlarmış gibi görünüyor efendim. Çıkacağı yer mi? He. Gireceği yer.
Abi yapmaya ne gelecek bir şey var mı? Arabadan neydi? Abi ciğeri şey için, yemek için yapıyorum da bir de yürek Biraz cesaret versin diye. bir de yürek yapacağım abi. O da şey 2 gün sonra Ciloreşko zirve yapacağız ya. Onu çıkmak için biraz cesaret Biraz versin diye. Ciğer yememiz lazım. Ciğer değil, yürek abi. Yürek yiyeceğim. Yeterli bence. Biraz da çoban salata. Değil mi abi? Çözeriz abi. Taştan bir sandalye yapacağız. Evet, şimdi şuna bir bakalım da. Bak. Biz bunu tamam. Bunların boyunu artıramayız. Bize ne lazım? Bir tane tüp lazım. Tüp. Tüp bir tane. Pürmüz. Okey. Orada abi fazla sandalye var mıydı? Orada. Nerede? Yok abi ya. Abi maalesef. Evet. Artık böyle olacak. Gerçekten Sivas'a gitmiş ciğerci aç kardeşim. Gerçekten maşallah ya. Ciğeri de buradan bekliyor. Kokla kokla. Şey yakına çekeceğim. Davut Bey la. Dede, böyle bir getirme ya. Sana zahmet ya. Bir ekmek de bana ver abi. Şimdi şöyle yapacağız. Peki abi bardağınızı getirin. Yok ben valla niye valla abi bundan gider ya. Abi senin bardağın mısın? Ben de bardağın hiç bakıyorum. Şeyimiz benim bardağım. Buyurun abi. Hı. Besinleri sadağa gönderecek. Evet. Yemeği yedik ve çok soğuk olmaya başladı. Polar aradım. Polarımı giyeceğim. Üstümdeki rüzgarı kesiyor ama polara ihtiyacım var. Vay abim. Sabahleyin de. Acayip.
Vay 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 vay. Abi Yavaş yavaş. sıcak suyla abdest alındı galiba. Yavaş yavaş. Ha. Su kaynattım abdest alınsın diye. Suyunu çaldı. Abi ayağına bir demlikle yıkadın ya. Diyor ki çok dök çok dök. Bana demin ne dedin? Röntgenci. Ya Allah Allah. Tuvalete gidemiyor senin koluna. Ya, yürüyüş yolumun ortasında ya. Evet. Oldukça sesli bir yerden iyi geceler efendim. Ay. Vallahi burada da nasıl yatacağız hiç bilmiyorum bu su sesiyle artık. An geçmiyor ki böyle topluluk olunca insanın başına iş gelmesin. Arabanın yerini değiştik efendim gördüğünüz gibi. Arabanın hemen 1 metre yanına, günaydın bu arada, saçımız falan çok kötü. Şu gördüğünüz beyaz araba bunların arabası. Lan oradan bizim arabanın oraya kadar bir sürü ateş yeri var. Gelip ateş yakmışlar biz fark edene kadar. Biz de orada hazırlık yapıyorlar, yürüyüş yapacaklar falan sanırım. Arabanın yanında niye yaktınız ya? Başka yer yok işte, biz doğayı kirletmiyoruz falan. Lan dedim sizin oradan buraya gelene kadar 10 tane ateş yeri gösterdim. Onlar görmedik ya diyor. Yapacak bir şey yok. Isıtırız yani. Çadırın yanında termos var. Eğer ki denizler alttan buz tutsaydı yaşam olmazdı. Ne olacak ya abi? Abi bunlara değil, bunlar da düşünler. Ben canım bunlar gitsin değilsin. Dediğimi anladın mı? Çapraz şu karşı manzarayı çok güzel. Şimdi size domatesli, bu menemen olacak da domatesli soslarda da kullanabileceğiniz bir tariften bahsedeceğim. Tarif değil de püf noktası diyelim. Şimdi böyle yaydıktan sonra bakın şurada gördüğünüz gibi şeffaf suyu çıkıyor domatesin. Şimdi biberle soğanı kavurduktan sonra domatesi ekledik ve şeffaf suları görünüyor şurada gördüğünüz gibi. Bu daha da fazlalaşacak birazdan. O şeffaf su gidene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Ondan sonra yumurta da kırabilirsiniz. İsterseniz sos olarak da kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi Orada bir tane bakın İstanbul'da beyaz suyu kalmadı. Şöyle çektiğimizde de domates sos. O sarıldı ki Ahmet abi dedi ya sen orada durma dedi. Allah Tavuk korusun yumurtlu dedi. yer. Dedi bende yalan yok dedi. Kaçmak şey. Ahmet abi yumurtluya tavuk. İnanımda mı vardı? Emin amca var. Kır abi kır. Ben büyüklerim varken kardeşler hep beraber anca beraber kanca Hani beraber. sen meleme yemiyordun. Canım çekti. Şey yapmıyor. Bulunmak istemiyor. Tamam. Yemekten sonra tamam mı? O zaman da dinlemezler. Herkesin çatıya da olursa. Bugün büroda gece acıktım yemek yapacağım. Hiçbir şey yok. Baktım ki tereyağı var. Salça yok. Zeki abi makarna yapacağım. Of. Salçasız da makarna olmaz. Bir baktım ki peynir var.
Kahvaltımız bitti. Burada şimdi burası cennetti de burası cehennem olmuş galiba gördüğünüz gibi. Çok kalabalık. Hemen kısacık bir tarif edeyim. Bizim yürüyeceğimiz rota şurası arkadaşlar. Şu gördüğünüz yapılar ve şunlar ve şuradaki küçük çadırlar var ya, şuradaki küçük çadırlar bu yayla sahibine ait bir işletme gibi. Ücretini sormadım kalmadığımız için. Şurada yukarıda gördüğünüz çadırlar var minibüslerin olduğu yerde. Orası ücretsiz. Orada konaklayabilirsiniz. Biz orayı tercih etmedik. Biz dere kenarı olsun, şura olsun, manzarası güzel görünsün istedik. Oraya kurulduk. Siz oraya da kurulabilirsiniz ve şurada da lavabolar var. Gidip şimdi bir de ona bakacağım. Merak edenlere duyurulur. Buralar lavabo. Sanırım bayağı prefabrik bir şekilde organize edilmiş. Orası boş. İçi de bu şekilde. Lavabo işletmemiz şu şekilde çalışıyor. İçeride bulunan bidonu alıyorsunuz, su dolduruyorsunuz. Şöyle suyumuzu dolduruyoruz ve lavaboya gidiyoruz. Telefonun asla çekmediği bir yer arıyorsanız burası sevgili arkadaşlar. Buraya gelenler genelde de biraz daha böyle sıcakkanlı, iyimser insanlar diyebiliriz. Yani herhangi bir tehlikeli ya da kötü bir şeyle karşılaşmadık. Evet, yürüyüşümüze başlayacağız. Şunlar niye dağdan koşarak indi ya? Buyur. Merhaba. Merhabalar. Her sene geliyoruz. Ha, Geçen sene de gelmiştik. Şimdi bu sene de geldik. iyi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet, dediğim gibi biraz önce lavaboların yanından ayrılırken ya da oraya giderken de galiba buraya gelen insanların çok cana yakın olduğunu söylemiştim. Böyle hemen bir şey ihtiyacınız var mı, bir şey istiyor musunuz vesaire gibi soruları var. Yardımcı olmak istiyorlar, yol tarif ediyorlar. Başka güzel bir şey varsa gidin onu görün diyorlar. Öyle. Şu kocaman dağların arasında olmak insana kesinlikle ve kesinlikle küçücük olduğunu hissettiriyor ve anlatıyor. Hatırlatıyor daha doğrusu. Mükemmel bir ambiyansı var. Ama gerçekten küçücüğüz. Sat Göller'e daha önce geldiğimizde arkadaşlar girmişti. Ben de girmek istemiştim. Çok ısrar etmelerine rağmen girmemiştim. Bu sene geldiğimde de dedim ki hem şeye gireceğim, Van Gölü'ne gireceğim hem de Sat Göller'ine kesin gireceğim dedim. Ama hayal ettiğim gibi, planladığım gibi olmadı. Ha, gidip girebiliriz tabii ki. Göreceğiz mi bilmiyorum şu an. Rotamızda tekrardan ora var mı yok mu bilmiyorum ama bu konu beni şuraya getirdi. Ya acaba her şey planladığımız gibi gitmiyor ya. Yani böyle biraz daha gelişi güzel ve canımızın istediği gibi mi yapmalıyım? Yapmak zorundayım. Çünkü içimde kalsın da istemiyorum. Maceranın içinde olmak bence biraz bunu gerektiriyormuş gibi geliyor. Önceki videolarda da söylediğim gibi kışa kadar, belki kışında artık böyle maceralı olacak her şey. Hem sohbet edeceğiz hem yürüyeceğiz. Birlikte her şeyi birlikte yapacağız. Gerekirse üşüyeceğiz, uyumayacağız. Çok güzel yerler göreceğiz. Dereyi bıraktık. Dereden ayrılıp yükselmeye başladığımız bir rotadayız. Şuradaki seti geçtikten sonra tekrar dereye yaklaşacağız. Merhabalar. Nerede? Sivas'tan geldik biz. Sivas'tan. Siz? Ben Bursa'dan. Çok güzel. Gördünüz mü buzulları? Gittim buzlar kadar gittim oradan. Yani. Nasıldı? Tabii ki umduğumuz güzel ya, çok güzel. Evet. Güzel, değer yani, her şey değer. Kolay gelsin. Tamam, Teşekkürler. teşekkür ederim.
Biraz önce Bursalı bir abiyle tanıştık. Görüştük. Buluştuk. Ya da bir şey işte. Bilmiyorum. Yükselti biraz çarptı. Biraz da hızlı gidiyorum. Güzelmiş, buzullar iyi dedi. Eskisi gibi biraz daha fazla dedi. Bakalım fazla mı göreceğiz. Bir de burayı tek başıma yürümeyi seviyorum. Bakın arkamda. Hiçbir yerde kimse yok. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler size de. Evet, şimdi o ilk yükseltiyi hallettik. Birazcık ineceğiz. Bir geçit gibi düşünün. Şuraya kadar gideceğiz. Orada birkaç geçit daha geçeceğiz. Yani yükseleceğiz, düşeceğiz. Çok hafif ama. Genel manada çok az bir kondisyonunuz varsa halledebilirsiniz. Harika ya. O kadar serinlik geliyor ki mükemmel. Yani şuradan o kadar serinlik geliyor ki insana çok iyi hissettiriyor şu an. Burada bir köpek var. Sirisyonun arkasında beni uyardı. Orası yol değil diye. Dereye yakın gidiyordum. Yol burası. Şimdi buradan gidiyor. Köpek bile öğrenmiş rotayı ya. ...2628'deyiz. Ortalama diyelim buna. 2650 de diyebiliriz. Şimdi neden doğudaki hayvanların eti daha lezzetli ya da doğuda yediğimiz restoranlardaki etler daha güzel? Tabii ki ustalık da var. Buna bir şey demiyoruz ama bu rakımda otlanan hayvanın eti bence gerçekten güzel olur. Etrafta endemik bitkiler var. Buraya özgü bitkiler var. O da tabii ki o etlerine daha lezzetli bir ambiyans veriyor, bir aroma veriyor. Evet. Şurası dere. Orada yürümeyi gönlüme razı olmadı. Şuradaki Çağlayan'ı görüyorsun, şelale gibi. Onun arkasındaki tepenin arkasındaki tepeyi açtığımızda artık 20.000 yıllık buzula ve oradaki şelalelere geliyoruz efendim. Gelmiş olacağız. Şimdi gerçek Hakkari görseline ulaştık. Çiçekler, yemyeşil, kar, buz ve su ve ulu ulu doruklar. Bazı ekipmanları değiştirmek istiyorum ve bu maceraları kesintisiz bir şekilde bir problem, sorun yaşamadan sizlere aktarmak istiyorum. Nefes nefese kaldım ama söyleyeceğim şey şu an benim için çok önemli. Bana destek olmak isteyenler için YouTube'da katıl butonumuz var. Her bütçeye uygun bir şekilde bir ayarlama yaptık. Cüzi rakamlar.
Eğer ki bana destek olmak isterseniz katıl butonundan aylık olarak oradaki cüzi rakamların hangisi size uygunsa destek olabilirsiniz. Tabii ki bu şart değil, zaruri değil, zorunlu değil. Tamamen gönüllülük. Şimdi burayı çok kesmeyeceğim. Görsel güzel görünecek diyecektim ama pardon unuttum ya. Şundan sonraydı her şey. Şuradaki tepeyi aşınca güzelleşecek. Tam susamıştım ki şuradaki akan sudan, o göl suyu şuradan şey geliyor, göze suyu geliyor. Şunu içeceğim. Çok iyi geldi. Buz gibi. Oraya gideceğiz. Durun sizi bir ayarlayayım. Her şey kayıtta olmalı. Buralar çökebilir. O yüzden şöyle çekeceğim. Kusura bakmayın bu açı için. Belki güzeldir. O kadar fazla parlıyor ki keşke güneş gözlüğü getirseydim dedim. Bu arada biraz da rüzgar arttı. Harika mı? Harika. Şuna bak. Baş döndürücü bir güzelliği var. Şuraya bağlanacağız. Her an düşebiliriz, batabiliriz yere. Ama bir şey olmadı. Evet. Gördüğünüz gibi geldik. Vay be. Demek ki buzulcuklar sizinle tekrardan görüşmemiz varmış. Şimdi bu taraftan oldukça soğuk bir hava geliyor. Böyle çok soğuk bir hava yani. Şu büyük marketlerde bazılarında buzdolabı kocaman oluyor da içine giriyorsunuz ya. Orada geziyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ve burada çok büyük bir markette gibi. Kaçacak yerim yok. Her yerden soğuk hava geliyor. Bu defa buraya ayağımı sokmak için sabırsızlanmıyorum. Geçen sefer sokmamıştım. Bakın bu da içimde bir ukdedir. Bu defa sokacağım, %100 sokacağım. Ama önce şu buzullara kadar gitmeyi planlıyorum. Üstüne çıkmasam dahi buzullara çok yakın olmak istiyorum. Çünkü 20.000 yıllık bir buzuldan bahsediyoruz. 20.000 yıllık. Vay be. Vay. Vay 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 vay. Muhtemelen mikrofonlara yansımayan bir ses var burada. Onu tarif edeceğim size. Buraya gelenler bilir. Eğer tek başına gelir de ya da sessiz bir grupla geldilerse kesinlikle dediğimi duymuşlardır ya da duyarlar. Dağların içinden çok garip bir uğultu var arkadaşlar. Yani bu su sesi değil, şelalelerden bahsetmiyorum. Dağların içinden geliyor. Acayip bir uğultu var. Muhtemelen kocaman boşlukları var bu kayaların içinde. Kocaman boşluklar var. Ve basınçla çıkmaya çalışan sular o boşluklarda garip sesler çıkarıyor. Bu da uğultuya dönüşüyor. Ama insanı ürküten, böyle heyecanlandıran bir uğultu bu arada. Çok güzel. Bayağı ilerledim yine. Şuraya yaklaşmaya çalışıyorum da şurası çok yakınmış.
Şuradan koşup koşup üstüne atlayasımız yok mu? Neyse önce şuraya bir gidelim de belki onu yaparız. Yeni bir ses daha duydum. Ne biliyor musunuz? Şuradaki buzulların çatlama sesi. Böyle çok nazik bir ses çıkıyor. Bir anda böyle çat. Belki birazcık ayrılıyor. Çok garip. Bakın şuradaki kayalar çok yeni düşmüş. Kocaman bir kaya, hangi zirveden ya da nereden kopup geldiği belli değil. Şurası düştü. Bakın bakın bakın. Buradayken şurası düştü. Bak nasıl dağılıyor. Ha, onun sesini duyuyormuşuz. Acayip bir ses çıktı ya. Keşke kayıtta kalsaymışım. Tüh. Bakın nasıl dağılıyor. Ses yankılandı burada. Var ya, böyle dedim, sesi tarif ettim. Bir şey geçtim, şuradaki şelalenin uzantısını geçtim. Heyecanla konuşamıyorum. Çünkü çok ses çıktı ve birazcık ürktüm. Bir anda güm diye bir ses çıktı ve kocaman bir blok artık göle düştü. Şu an dağılıyor. Çok harikaydı ya. Neyse hep birlikte görmüş olduk en azından dağılışını. Tam düşman olmadı ama olsun, önemli değil. Çok heyecanlıydı. Ben de koca bir kaya falan düştü sanıyorum, önce buraya baktım. Şuraya geçmeyi planlıyorum. Şimdi şelalelerin gürültüsünden ve suyundan ayrıldım. Ayakkabılarım ıslandı bu arada. Çünkü su garip bir debide akıyor. Bir anda çoğalabiliyor. Şimdi 20.000 yıllık buzulun kenarına geldim. Tam buluşma noktasında. Hep birlikte çok az bir noktasına değeceğiz. Aşağılar gördüğünüz gibi gümbür gümbür patlıyor. Biz de şu köşesinden ve 20.000 yıllık buzuldayız. Evet. Oturak gibi. Allah, oturak gibi de değilmiş. Bir dakika. Heh, şimdi oturak gibi oldu. Evet. O kadar fazla güneş var ki kardan da çok fazla yansıyor ve gözlerimi açamıyorum artık. Buraya gelirseniz kesinlikle ve kesinlikle güneş gözlüğüyle gelin. Hiç açamıyorum ya gözlerimi. Çok iyi değil mi? Kırılmalar şuralardan başlamış, görebiliyorsanız. Şurada büyük bir kırılma var. Ben de şuradaydım. İyi yükseldi. Bir drone kadar yükseldik. Şurada bir şelale gibi bir şey var. Oraya kadar belki gidebilirim, belki gitmem. Ama şuradaki set var ya, ilk gördüğümüz setin üstüne çıkmayı planlıyorum. İleriden de aşağı inerim.
Bizimkilerin yanına bağlanırım diye. Gidelim hadi bakalım, bu kadar yükseldik. Bir de orayı görelim. Artık burayı tamamen keşfetmiş oluruz. Çok az bir mesafe kaldı. Şuradaki yeşilliğe çıkacağım ama bakın aşağıdan çok normalmiş gibi görünüyor ama yukarı çıkınca çok dik oluyor. Biraz daha işim kolaylaştı gibi. Yavaş yavaş yukarıya çıkabiliriz. Kayalar da hiç sağlam değil bu arada. Şu setin üstünü gördük mü rahatsız ya. Hedefim oradan sonra dönebiliriz her yerden. İlerisi yok. Ama bakalım, setin üstünde belki de bir göl daha göreceğiz. Arkamız daha rahatmış. Arkamızdan çıkalım. Setin üstüne vardık ama set değilmiş. Aşağıdan öyle görünüyor işte. Geldik ama. Yani bir düzlük veya herhangi bir şey yok. Tamam, bunun arkasının arkası. O yüzden çok zorlamaya gerek yok. Zaten şöyle bir noktaya ulaştık. Manzara da güzelleşti. Her şey güzel görünüyor buradan. Cilo Dağı öncesinde güzel bir minik antrenman oldu. Çok büyük bir antrenman değil tabii ki burası. Ama zorlu mu? Zorlu. Vay be. Şelaleye doğru ilerleyeyim. Şelalenin oradan da ineriz. Burada bir buzul daha. Minik kar bir kütlesi mi diyelim. Ama yükseltide olduğundan dolayı buzul da olabilir. Çünkü katmanlarını görüyorum. Katman varsa buzul demektir. Çünkü üstüne yıllarca önce kar yağmıştır. Bir oda büyüklüğünde salon belki. Vay. Ya çok güzel oldu. Çok güzel bir yerdeyim şu an. İyi ki çıkmışım dedim yani. Bilmiyorum. İnerken belki birazcık zorlu olabilir ama hiç önemli değil. Hallederiz, yavaş oluruz. Temkinli oluruz ama şu manzarayı buradan izlemek gerçekten drone kaldırmaktan daha değerli oldu benim için. Sizlere de sürekli göstereceğim. Şimdi çevireceğim kamerayı. Tam böyle bir çiçek bahçesindeyim. Küçücük bir alanım var. Kuru bir taşa oturdum ve Buzul Gölü izliyorum. Buzullar izliyorum. Şelaleleri, kayaları. Vay vay, benim yeşil kır bahçem. Çiçekli bahçem. Bura benim bahçem. Artık veda ettik. Buradan ayrıldık. Şimdi şelaleye ineceğiz. Bu arada buradaki şelale suyları vesaire işte içiyorum ya sürekli, görüyorsunuz. Onlar kaynak suyu değil. Onlar kar suyu. Buzul suyu daha doğrusu. Ve bunlar da içtikçe susatıyor. Çünkü içinde mineral, vitamin vesaire olmadığı için. İçtikçe susuyorsunuz, dudağınız kuruyor vesaire. Yükseltinin verdiği bir etki, birazcık efor harcıyoruz. Ona dikkat edin. Burada kendi suyunuzun olması daha iyi olabilir. Ama ben getirmediğim için arada çay yudumluyorum. Şimdi şuraya ineceğiz ama nasıl ineceğiz? Biraz oturacağız. Bura çok dik. En zor yerimiz burası galiba. Buradan şuraya inersem şuraya. Şimdi kameranın açısını biraz daha güzelleştirdim. İnişler biraz tehlikeli olduğu için
farklı açılardan çekmek zor oluyor. Böyle ineceğiz. Ama şelaleye çok azız yani. Ondan sonra en tehlikeli yerler buralar işte ya. Ama bizim için çok bir tehlikesi yok yani çok fazla uzağa düşemeyiz. O yüzden rahatız. Biraz daha tehlikesiz bir yere geçeyim de annem izlerken kızmasın bana. Tamam anne artık rahatız. Şurasına gideceğim. Geldik şelaledeyiz efendim görüyorsunuz mükemmel. Şöyle ortasına geçmeye çalışıyorum. Karşıya geçeceğiz zaten inmek için. Ama şurayı göstermem lazım. Şuraya falan inmem lazım. Harika olacak her şey. Bakalım. Çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Allah. Geçtik. Uçacaktık geçtik. Şimdi gittiğimiz şelaleyi görmek için ayrı bir yol var. Tam Buzulgöl'e gelmeden çıkarken soldan ayrılıyor. Ama biz onu kullanmadık. Zor olanı yaptık. Daha maceralı, daha güzel görünsün istedik. Siz gelirseniz sol taraftan ayrılan yoldan bakabilirsiniz ya da Wikiloc cumartesi dağcılarını takip ederseniz bu bir reklam değildir. Rota bilgisi edinmek için. Orada yaptığımız bütün rotaları paylaşıyorum efendim. Herkese açık bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz. En azından geldiğim yolun tersinden gelirseniz siz direkt şelaleye çıkmış olursunuz güvenli bir şekilde. Çünkü burası böyle yürünüyor bu kadar basit bir şey. Ayı pisliği. Buralarda ayı zaten var biliyoruz. Aha bak karın orada da varmış. Buzulun orada da varmış. Kar gibi görünüyor da. Bakın onun üstünde de var. Burada zaten ayı olduğunu biliyoruz. O bayağı da yapmış yapacağını. Çıkmadan şuraya inebilir misin? Bak şurada buluşacağız. He orada buluşuruz. Yukarı çıkarsan sıkıntı abi. Acayip tehlikeli bir yerdeyiz. Bir an ayağımız kaysa yokuz yani ama hala neyin peşindeyiz? Allah! Kıçı da ıslattık. Abi harika bir şelaledeyiz ya. Gerçekten var ya. Acayip güzel bir yerdeyiz. Bayağı yüksekteyiz bu arada yine. Buzullar ayağımızın altında. İndik. Sağ salim indik. Tehlikeli yerlerde mümkün mertebe video çekmedim. Şimdi ödülümüzdeyiz efendim. Ödül. Bir ödülümüz vardı. Onun için tekrar birazcık döndüm. Rotayı değiştirdim. Yine buzluğa geldim.
çok soğuk olacak. Oh. Ah. Dayanılacak gibi değil ya. Ama o kadar yürüyüşe çok iyi geldi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Size iyi dinlenmeler. Daha özler miyiz, gelir miyiz bilmiyorum ama son kere şöyle bakın istedim. Ben ayrılırken. Güzel bir manzara, güzel bir atmosfer, güzel bir ambiyans. Yani birkaç seneye özlemeyiz diye tahmin ediyorum ama şartlar değişir, durumlar değişir. Hiç belli olmaz. Buradaki rotalar çoğalır, açılır. Belki dağcılık zirvesi için geliriz. Ama geliriz. Şimdi gün batımını, saatimiz de 3 olmuş. Bir saatlik bir inişimiz olacak galiba tahminen. Biraz yorulduk çünkü. Aynı şekilde ineceğiz efendim. Kampta da çok güzel bir yemek yapalım. Hemen gidip kendimizi bir ödüllendirelim değil mi? Efsane bir yemek yapacağız ya. Hadi bakalım. Evet. Efendim o giderken yürüdüğümüz yolu hızlı bir şekilde yürüyerek döndüm. Zaten aynı manzara olacağı için çok bir şeye ihtiyacımız yoktu. Sadece yürüyüp artık hedefimize ulaşmak ve acıktık, susadık, yorulduk, bir ihtiyaçlarımızı gidermek için buraya gelmem lazımdı. Ne dediğimi bilmiyorum şu an yorgunluktan, kusura bakmayın ya. Geldik. Şimdi bir şey ver. Ha. Tamam. Şimdi abi bu benim. Bu Cem abinin, bu senin. Tamam. Ha şu kaldı. Bu benim. Bu Cem abinin, bu senin. Tamam. Şimdi bu limon ve soğan da çantası en hafif kimin sona koyacağız. Tamam. Ekmeğe de o zaman öyle. Ekmeğe de öbürüne koyarız. Öbürüne de Paylaşırız. muz koyarız. Tamam. Onlar da mı bizim? Aynen. Şimdi neredeyiz abi? Ekmeğe pay edelim. Ekmeğe pay edelim. Tamam. Var mı? Abi yarı şura mıdır? 3'e böleceğiz. 3'e mi? Cem Bey yok mu? O zaman bir şey diyeyim mi? Öbürünü de açak mı? Açalım. Bence de yetmez. Şöyle yapak, şöyle yapak. Dur, Tamam, öbür. o poşetli. Dur. Onun poşetini de. Kullanacağız. Zaten buradakiler ekmek yemez. İstersen bunu direkt 3'e bölelim. Tamam, öyle yapacağız. Evet. Şimdi bunlar bizimki. Bunlar da ana kampta kalacak olanlarınki. Şu ne? O da ekmek herhalde. Ekmek. Bu ekmek. Tamam. Abi bunları karıştırmayak. Bunlar içeri alak. Tamam. 4135'in bize hesabı ne olacak? Çantamızda neler olacak bakalım. Yemeğimizi hazırladık. Ben şunu götüreceğim abi, nasıl? Güzel, gayet iyi. İçi Direkt bun. polarlı da, rüzgar da geçmez. Gayet Aynen, iyi. güneş geçirmiyor. Bunu aldım. Şapkası da var. Şöyle, Oo, 10 numara. şöyle. Nasıl? Süper. Çantamı da alacağım. İnşallah. Tamam ya, böyle kollarım da kapalı ya, bayağı sıcak olurum ben. Bence Tarla kavunumuz ne halde bakalım. Ahmet abinin aldığı kavun ne halde? Vallahi kokusu çok güzel. Abi o sıcağı ben yesem ben de güzel olurum. Poşet var mı abi? Ahmet abi bir de poşet. Oy. Kabak çıkmaz da kavun kelek mi çıkıyor? Yo. Yok. Ham çıkar. Çıksa çıksa ama hama benzeyen yarı yok hiç. Güzel bir kavuna benziyor. Güzel kavun. Güzel mi? Güzel. O zaman şov olmadı. Kapatıyorum iyice. Bizim için kötü çıkması lazımdı ki Ahmet abim rezil olsun. Ana! Abi niye bizi o karpuz öyle yaptın ya? Vallahi sen seçtin abi. İlk önce elini koymuş, tamam, ben de Barış'ın gönlü olsun diye tamam iyiymiş dedim, aldım abi. Yazıklar. Zeki abi. Çadırımın yanına birileri geldi. Onlarla dağda karşılaştık bu arada. Şelaleden inerken önümdelerdi.
Şimdi Ahmet abi de onlara kavun ikram ediyor. Onlar da bize biraz köfte ikram etmiş. Aç abi. Ya etraf. Buz gibi. Ama tatlı. Güzel kaldı. Kavunu ben seçtiydim zaten. La yürü git tarlada ben dolandım seni. Şunu alalım. Tamam ben okey. Evet. İnşallah bozulmadı abi. Bardağına sana bir çay vereyim mi kardeşim? Bir günlük yemeğimiz buradaydı. Değil mi? Çay vereyim sana bir. Çay içer misin? Abi herhangi bir renk dönüşümü ve şişme yok. Herhangi bir renk değişimi ve şişme olmamış. Ben kesinlikle cennetliyim yani. Kardeş vallahi işini gücünü rahat etsin seni. Allah bir yüzün etsin. İşlerin açısın da yetiştirilirsin. Yetişiriz Allah'ın izniyle abi. Bir gitti. Gel bak. Hop. İki gitti. Senin temiz. İçmedi sigara yasak mı? Açılmamıştır yok. Yok. Açılmamış. Kayanın dibine girmiş sigara içiyordu. Bak şu yeşilde. Abi tabak. Ahmet abi şu köfteleri halletmen lazım ya. Sadak pizzadan, hamburgerden, hamburger. Doğal manzara. Hayır şunu diyeceğim. O kadar acıkmışsınız hiç belli etmiyorsunuz. Bir anda başlıyorsunuz. Oo. Kavun da tarladan çıkma. Yardınız mı? Ulan kardeş ne güzel yapmışsın. Abi ye. Allah işini. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Vallahi yiyoruz vallahi. Biraz da mayonez ketçap koyalım. Ya o bozulur diye getirmedik de sanki et bozulmaz. Lan bu nasıl yiyeceğiz? Köfte iyiymiş ama. Tabii yok. Öyle ver bunu. Hı? Gün bitti, böyle oldu. Hava acayip soğudu. Gün şuradan batıyor. Güneş sınırı orada. Şimdi şöyle. Burada kalacağımızı öğrenen çevremiz bize sürekli bir şeyler veriyor. İşte ne bileyim pişirdiklerini, ettiklerini, kurabiye falan, kendi ev yapımı ya da yöresel ürünleri. Günübirlik gelenler. Ben de şunu düşündüm ya, bu kadar emek veriyoruz. Bunlar diyor ki ya burada kalıyorlar. İhtiyaçları olur diyor ve bize destek oluyorlar. Siz niye videoyu beğenmiyorsunuz? Burada kalıyoruz işte bak, çok zorlu şartlardayız aslında. Bakmayın gülüp eğlendiğimize. Gece buz gibi. Gün batarken burada hopla. Ben evime gelip gittiğim için ezberledim şurayı. Şimdi su alacağız. Şurada göze var galiba. Efsane. Şurada bir fotoğraf çekiniriz ha. Bak bak. Tam manzarası burası var ya. O nasıl çadır ya? Güzel çadırmış ha. Güzelmiş. Kaplumbağa gibisin maşallah. Şeyden tamam yarım al da. Yeter o bize. Tamam kaynatacağız. Sen bir anlat hele bu nedir? Videonu çekebilirim değil mi? Tahtaları battaniyeyle böyle çadır gibi bir şey yapacağız. Videonu çekebilirim değil mi? Vallahi Ha. sıkıntı yok, istediğin kadar çekebilirsin. Sen ne kuracağım böyle gözünü seveyim. Biz yıllık kalıyoruz. Yıla kaç gün kalacaksın? Biz bir gece kalacağız ya. Bir gece
Abi Millet helal bu olsun. kadar Abi bu kadar oluyor. Yani gerçekten helal olsun. Biz şurada 2 tane kıytırık çadır görünce dedik ki lan Ya bizim çadırlar süper. bakacağız abi. Buradayız biz, bu gece de buradayız. Misafirimiz olursunuz ama sıkıntı yok. Abi canlı Çayımız yerim. var, yemeğimiz Kaçak var, çaya geliriz. Kaçak çay da var, her şey var. Geliriz abi, görüşürüz. Gözüm üstüne, eyvallah. Kaplumbağa adam, görüşürüz. Güzelmişiz ya, biz buradan iyi görünüyormuşuz değil mi? Baksana. Oradan bakınca pek Ben niyeyse yani bu işletmeye kanım pek ısınmadı ya. Çünkü şöyle abi, çok yapı var. Kıl çadır olsa hep mesela 2-3 tane derim ki tamam okey abi. var değil mi? Şunlar Bunlar bozmuş abi. mavi. Gün de çok güzel batıyor. Tam Golden Hour'dayız. Gün batımı. Gün batımında da hafiften bir loş ışık oluyor şu karşımızda. Evet. Oo, ateşe bak baba. Üşüme yok ha bugün. Geldim. Adamların kralı. Şarkıslarının gölü. Oo, bir bulaşık yıkıyor. Yemin ederim. Bulaşık makinesi halt etmiş. Vallahi. Ne garip ya. Yani sulak alanın dışında kurbağalar geziyor bak. Geldiğimiz günden beri şurada soda var. Soda soğutuluyor. Burada zaten soğuma yeri gibi set yapmışlar. 4 taneydi. 2 gündür 3 gündür buradayız. Kimse almadı. İkisini aldık arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Vallahi içtik ya. Allah affetsin. İyi geceler, tatlı rüyalar. Oldukça soğuk oldu. Aniden yatma kararı aldım. Saat 9'u biraz geçti. Günaydın. Gecemiz nasıldı? Soğuktu ya, yine soğuktu yani. Tabii tulumun içinde üşümedik ama soğuktu. Su sesi. Bir ara bir gece uyandım, çok fazla yağmur yağıyor sandım. Dağınığız ama iyiyiz. Kahvelerimiz hazır. Yumurtalarımız kaynamış, çay demleniyor. En son Van'da kocaman patlattığımız matı o mavi bantla yapıştırmıştık. O mavi bandı da reklam olmasın, ben Decathlon'dan almıştım arkadaşlar. Böyle rulo halinde satılıyor. Benim çok işime yarıyor. Tavsiye ederim. Peki neden bu kadar hızlı toplanıyoruz? Çünkü Cilo Reşko Dağı'na, Cino'nun Reşko zirvesine tırmanmak için bugün yola çıkacağız. Buradaki kampımız bitecek. Oraya da hızlı ulaşmamız lazım. İlk defa bu kadar yüksek bir zirveye tırmanacağımız için biraz da heyecanlıyız ekip olarak. Hemen abi çok dağıldık, toplamamız lazım. Sinirlerim bozuluyor. Etraf dağılınca moralim bozuluyor ya. Sandalyemi götürünce bana kalan şey tüp. Evet. Allah derinlerinde. Kamp. Tamam abi.
Bir tanesini her şey yaparsan abi, ikisi de onlar emanetimiz kalır. Bunlar git de su götürürler ama. Onlar birazdan Burayı da topladık. Çöpümüzü de bırakmadık. Gidiyoruz. Uyku tulumumuzu en alta sallayalım abi. Şuraya bir mat atalım. Ondan sonra cima dur kıyafetlerimizi çok kirletmeden şuraya koyalım. Ha. Şimdi sıkıştıracağız abi. Abi de. fırsattan istifade ediyor ha. Abi biz bunu sıkıştıracağız. Dur kolumu bırak kolumu. Ha şurayı çekiyor. Evet, bir maceranın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Doğada görüşürüz diyeceğim. Çünkü doğada çok sıklıkla görüşüyoruz arkadaşlar.